Merhaba oksijenlerim, hoş geldiniz kanalıma. Bir önceki videomda Elon Musk ve yapay zekadan bahsetmiştim. Yapay zekanın belki ileriki tarihlerde özgürlüğümüzü kısıtlayabileceğini de dile getirmiştim. Tarihte de bu kısıtlamalar o zamanki dönemin teknolojileriyle vardı. Hollanda'da yaşadığım için Hollanda'daki özgürlüğe de kısaca değinmek istiyorum. Hollanda'da ifade özgürlüğü anayasanın 7. maddesi ile korunmaktadır. Ve madde şöyle diyor. İlk olarak anayasanın bu maddesi hiç kimsenin bir şey yazmak veya söylemek için hükümetten önceden izin almasına gerek olmadığını belirtmektedir. İfade özgürlüğü aynı zamanda hükümetin ve hatta nüfusun büyük bir kısmının katılmadığı görüşlerin ifade edilmesini de korur. İfadeler incitici, şok edici veya rahatsız edici olarak deneyimlense bile söylenilebilir. Bununla birlikte ifade özgürlüğünün gerçekten de sınırları vardır. Ancak bunlar yalnızca kanunla belirlenir. İfadelerin içereceği sınır koyan en önemli kanun ceza kanunudur. Oysa Almanya, Avusturya ve İsviçre'de de sanat özgürlüğü veya sanat özgürlüğü temel bir haktır. Halbuki Hollanda ve Belçika'da bu hak anayasada açıkça dahil edilmemiştir. Sanat özgürlüğü sanatsal özgürlükle karıştırılmamalıdır. Sanat özgürlüğü, ifade özgürlüğüyle karşılaştırılabilecek siyasi veya sosyal bir haktır. Sanatçı, siyaset karşısında sansürden ve toplumsal müdahale olmaksızın uygun gördüğü şekilde sanat üretmekte özgürdür. Sanatsal özgürlük, sanatçının sanat eseri içinde özgürlükler sağlama hakkıdır. Özgürlük bana göre ise uçsuz bucaksız olabilmektir. Özgürce düşünebilmek, sanat yapabilmek vesaire. Özgürlüğün en temel belirtisi özgürce hakkını savunabilmek, gülebilmek ve korkmadan özgürce hareket edebilmek. Özgürlük aslında her insan için anlamı ve tanımı farklı olmasına rağmen hepimizi buluşturan ortak noktası vardır. Çünkü bence yalnızca özgürsen mutlusundur. Bunun için bugün ise sanattaki özgürlükten bahsetmek istiyorum. Korona döneminde özgürlüğün kısıtlanmasına rağmen yaratıcılığın hale çok canlı olduğunu sayısız sanatçıların korona çalışmalarından açıkça anlaşılıyor. Şimdi bir yandan bizi bu kadar birbirine bağlayan ama aynı zamanda büyük baskı altında olan sanat sektörü ne durumda? Kesin bir cevap yok. Ancak kriz zamanlarında bile sanat gizli bir iyimserlik içinde barındırıyor. Örneğin bu çalışmalar gibi. Yani dünya yanıyorken sanat hareket etmeye devam ediyor. Aslında tam da konumuza geldik. Bu dönem Dadaizm dönemi olmasa da Dadaizm bunun bir örneğidir. Dadaizm nedir? Küçük bir çocuğun kök sözcüğü olan Dada'dan türemiştir. Dada sözcüğü hakkında birkaç teori daha var. Yalnız bence mantıklı açıdan bir çocuğun kök sözcüğü Dada olasılığı yüksek olduğu için ben bu teoriyi öne sürüyorum. Çünkü çocuklar tertemiz ve masum düşünceleriyle henüz iyiyi kötüyü bilmediği için ve bu gerçekleri büyüdüğü ortamda geliştirdiği için bence Dada kelimesi çok mantıklı ve uyumlu. Çünkü Dadaistler zaten kutuplaşmış düşüncelere karşı olarak Dada hareketini 104 yıl önce kurdular. Dadaizm 1916'da Zürih'teki Cabaret Voltaire'de gerçekleşti. Dadaistler neden burayı seçtiler? Çünkü İsviçre 1. Dünya Savaşı sırasında tarafsız kalmayı başardığı için. Dadaizm, Birinci Dünya Savaşı sırasında memleketlerinden kaçan Romen sanatçılar Tristan Tzara ve Marcel Janco ve Alman-Fransız heykeltıraş Jean Art ve birkaç diğerleriyle birlikte ilk Dadaistlerin kurucuları olarak görülüyor. Daha sonra farklı sanatçılar da Dadaizme katıldılar. Bunlardan en ünlüleri Marcel Duchamp, Kurt Schwitters, Francis Picabia, Man Ray ve Theo van Doesburg. Theo van Doesburg Dadaizmin
o dönemin Hollanda'daki en önemli temsilcilerinden biriydi. Hatta 1923'te Dada nedir hakkında kitapçıkta yazmıştı. Savaşın sonunda dünyanın dört bir yanındaki gruplar Dadaistlerin hayata karşı tavrıyla aşılanmış gibi görülüyordu. New York'tan Paris, Berlin, Hannover ve Barcelona'daki bazı eş zamanlı ve benzer gelişmeler ortaya çıkmıştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İsviçre'ye, Zürih'e kaçmalarına yiten neden ise onları evlerinden ve yurtlarından sürükleyen savaşı tartışmak için bir araya geldiler. Bu hareket tarafsız başlayan kültürel bir hareketti. Sanatçıların sosyal ve politik durumu iyileştirmede nasıl bir rol oynayabileceğini merak ettiler. Gördükleri tek seçenek mevcut kültürü alt üst etmek için sefalete yol açan tüm mantığın alt üst edilmesiydi. Dadaistler için mevcut olan tüm normlar ve değerler alay edilmek zorundaydı. Daha birçok yeniden manifestoları ve faaliyetleriyle ön plana çıkmayı başarmışlardı. Hareketin en önemli dönemi ise 1916-1924 arasındadır. Hareketin başarısı sanatçıların zor bir dönemde nadiren kenarda durduklarını ve genellikle sosyal bir rol üstlendiklerini de gösterdi. Dediğim gibi Dadaistler zamanın normları ve değerleriyle dalga geçtiler. Sanattaki yerleşmiş normların ve edebiyatın anlamsız olduğunu savundular. Bu yerleşmiş normların ve görüşlerin açgözlülük ve materyalizmden oluşan savaş ve sefaletle sonuçlanan bir toplumun kültürel özelliklerini olarak görüyorlardı. Dadaistler o zamanlar zorlayıcı bir şekilde seslerini duyurmayı başardılar ve bu nedenle uluslararası dergilerde sanatla ilgili birçok tartışmaya neden oldular. Hatta işlenmiş olsun ya da olmasın normal gündelik nesnelerin bir sanat eseri olduğunu ilan ettiler. Bu eserlerin ismine ise ready-made taktılar. En tanınmış ready-made'lerden biri ise Marcel Duchamp'ın Fontaine isimli çalışması. Dadaist sanatçıları çeşitli teknikler denediler. Eserleri ise sergiler için reddedildi. Sanat hareketi çok uzun süredir var olmasına rağmen daha sonraki sanat hareketleri üzerinde etkisi, özellikle pop art üzerindeki etkisi büyük olmuştur. Daha sonraki videolarımda bu konuyu da değerlendireceğim. Aslında Dadaizm tüm hareketlere karşı ve ortak bir üslup olmaksızın bir hareket olmasına rağmen 104 yıldan sonra hala eserleri enerjilerinden ve güncelliğinden hiçbir şey kaybetmemesidir. 2020'de de bu olay pek farklı değil. Birçok sosyal medya sanatla doludur ve müzelerdeki sanal turların artmasıyla birlikte sanat bize her zamanki gibi yeni ufuklar açtığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi kısıtlama zamanlarında yaratıcılığın nasıl geliştiğini yakından takip ediyoruz. İnternette örneğin Instagram, web siteleri vesaire gibi sanatçıları kendim takip ettim ve çalışmaların bazılarını burada paylaşıyorum. Gördüğümüz gibi gündem konumuz korona, yani Covid-19 hakkında birbirinden etkileyici çalışmalar bulunuyor. Oksijenler, bu konuyu da toparlayacak olursam ilk 104 seneye aşkın böyle bir sanat o dönemin anlamsız sanat ve savaş hareketine tepki olarak ortaya çıkmış. Aslında bu sanat hareketinin bence saçma bir yanı yok. Şu anda günümüzde hala anlamsız savaşlar var ve birçok insan evini, yurdunu, her şeyi geride bırakıp daha güvenli olan başka ülkelere sığınmaya çalışıyor. Aynı 104 yıl önceki Dadaistler gibi. Yani iyi ki Dadaistler bu anlamsızlıkları 104 yıl önce ele almış ve böylece kural ve kalıplardan kurtulmak için bu hareketi kurmuş. Aslında günümüze kadar uzanan bir düşünce şekli diyebilirim. Bence bir sanatçı gerçeğe yaklaşması için öncelikle kural ve kalıplardan kurtulduktan sonra ancak kendi gerçeğine yaklaşabilir.
Oksijenler, bilgi paylaştıkça çoğalır sloganımla bu videomun da sonuna geldim. Her pazar günü sanat, bilim ve teknoloji hakkındaki temaları takip etmeye devam etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.